Günaydınlar efendim, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyerek yeni bir günlük vloguma başlıyorum. Kahvemi yaptım, geldim. Evet, bugün böyle bir yorgun uyandım, böyle bir bezmiş uyandım, böyle bir. Niye? Çünkü hava o kadar basık ki yağmur yağıyor. Bir de yağmur yağıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ha, ha. Çok mu uzak kaldınız ama mikrofon var. Problem yok değil mi? Şöyle bir oturayım azıcık. Bugün ne yapacağım? Bebek görmeye gideceğiz. Bebek görmeye gideceğiz deyince böyle bebek deyince gözümde böyle ilk doğum yaptığım, olacağım, işte ilk bebeklik anları, zorlukları. Ay aklım onlar geldi. Biraz onlardan konuşayım sizle. Birkaç da yorum okuyayım. Güleceğiniz yorumlar da var yine. Yani çok gülüyorum bazı yorumlara ben. Gerçekten ya. Böyle ilk gelip hani videoyu izliyorlar da böyle değişik yorumlar yapıyorlar ya, ona çok gülüyorum. Biliyorsunuz bebek görmeye gideceğiz diyorum da bebek sepetini Eyşan hazırlamıştı. Onu da göstereyim. O da şu dolabın içine koydum herhalde. Oradan bir çıkartayım size göstereyim. Tarçın. Tarçın. Bebek sepetimiz çok güzel oldu. Şu dolabın altına koyduydum hemen. Eyşan belki biraz daha tamamlamalar falan filan yapabilir. Birkaç bir şey daha almıştı çünkü o gün alışverişe gittik. Birkaç bir şey daha al. Ellerine hayır. Bebeğim bu. Sen dokunamazsın ona. Hayır. Seni çok seviyorlar ama o kadar da değil. Ha. Onlarda da var zaten minnoşlar. Kaç tane var? 4 tane var onlarda da. Maşallah. He. Tarçın gibi. Şöyle oturalım azıcık konuşalım, sohbet edelim. Değil mi? Şimdi ilk zamanlar siz de hatırlar mısınız? İlk bebeğiniz, ilk doğum. Ay ne kadar zordu. Bir de burada bizim kimsemiz yok ya. Benim için daha da bir zordu. Tabii eşim için de ayrı bir zordu. Hem benim nazımı çekiyordu hem de yeni bebek heyecanı falan filan, onlar vardı yani. Kız ayarlayamadım mı? Şöyle oturayım dedim ama. Ayarlayacağım inşallah. İndireyim mi azıcık size? Böyle daha iyi oldu değil mi? Daha böyle yakından şöyle yüz yüze sohbet edelim. Ay. Böyle hava basık olunca da benim nefesimde falan problem oluyor. Onun için de tekrardan kusura bakmayın diyorum. Böyle hani çok iş yapmışım. Kalp problemim olduğu için benim. Çok iş yapmışım, böyle çok yorulmuş. O zaman hissediyor. Bak görüyor musunuz? Hissediyor. Okey mami. Okey. Bir şey yok. İyiyim ben. Tamam otur yere. Otur oraya. Sit. Sit. Oturuyoruz. Aferin oğlum. Anlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. İlk doğum işte, ilk bebek falan filan. Oğulcan aklıma geliyor. Ben çok zor bir hamilelik geçirdim. Nasıl zor bir hamilelik geçirdim? Ben neredeyse 50 kiloydum böyle. Rüzgarda sallanan bir kadındım yani. Yemin ediyorum 103-105 kiloya çıktım hamilelikte. O resimleri bulursam şöyle şuralara keşke koyabilsem. Bulurum herhalde. Bulursam şöyle koyarım. Ondan sonra işte normalde normal insanlar 9 ay 10 günde doğurur. Ben 10 ay 10 günde falan doğurdum Oğulcan'ı. 10 gün boyunca sancı çektim. Düşünebiliyor musunuz? Misafirlerimiz geliyordu. Ben odaya kaçıyordum böyle sancım gelince falan. Kimse de yok. Ses de çıkartamıyorsun. Ben ses çıkarsam eşim zaten telaşlanıyor. Öyle kötü zamanlar geçirdim ki. Kötü de değil. Güzel zamanlar ama zor işte. Zorluğu kötüydü yani. Elhamdülillah. Ondan sonra bana dediler hani kontrole gel. Yani devamlı kontrole gidiyordum. Bir de normal doğum isteyince, sezaryen istemeyince ne olur? Kontrole gidiyoruz. Sancılar tavan yapıyor. Doğum odası hazırlanıyor. Bilmem ne oluyor. Şöyle böyle geri vazgeçiyor. Öyle böyle derken dediler ki su bitmiş. Bebeği almamız gerekiyor. Sezaryenle bebeğim alındı. Çok şükür elhamdülillah kucağıma verildi. İlk gün. Çok güleceksiniz ama. İlk gün ben uyuyorum. Tabii bebek yatağında yanına koyuyorlar. Gözümü bir açtım, bebek yok. Bir döndüm, eşim yok. Ondan sonra dedim bebeğim nerede? Kalktım ama bir telaş. Şeye çıktım, koridora çıktım. Baktım eşim kucağında geliyor. Dedim nereden geliyorsunuz siz?
Yeni bebek düşüreceğim bir şey olacak. Hani bir telaşlanıyor. Hiç bebek tutmamış. Hani korkuyor. Çok ağlıyordu. Ben onu asansörle gezmeye götürdüm diye. Asansöre bindirmiş aşağı yukarı aşağı yukarı. Gezmeye götürmüş. Ben uyuyayım diye. Dedim o anlar mı asansör? Ama yok diyor, anladı diyor, sustu diyor. Asansöre binince aşağı yukarı yapmışlar bayağı bir. Susturmuş getirmiş yani. Çok fenalar ya. Doğum esnasında da işte diyorum ya, kimse olmayınca bebek doğuyor. Ondan sonra bebeği çıkartıyorlar. Kapının önüne, işte eşim zaten yanımdaydı, eşim hep doğum boyunca. Ee, Eşime de diyorlar sen de çıkabilirsin, bebeği alıp hani yapabilirsin. Bebeğe götürüyor. 2 tane arkadaşım vardı bekle. Onlara veriyor. Koştur koştur geri geliyor. Arkadaşım diyor ki bebeğe falan gözü görmüyordu diyor. Hani sana bir şey olacak diye korkusundan geri diyor koştur koştur ameliyathaneye gitti diyor. Eşim de öyle bir insandır yani, böyle hani ne bileyim, değişik. Bir de kimse olmayınca, kimseniz olmayınca zor. Gerçekten zor. Çünkü şeyden biliyorum. Ya böyle gülerek anlatıyorum ama o zamanları çok kötü bir durumdu bunlar. Gerçekten kötü bir durumdu. İşte Betişel'i yanıma alacağım ya. Çok beğendim benim. Hayır, ellemek yok. Çok kötü bir durumdu. Neden? Çünkü hastaneden çıktık, tamam mı? Hastaneden çıktık. Ben sezaryenliyim. Ondan sonra hastaneden çıktık. Arabaya koyacağız. Araba koltuğu falan. Araba koltuğunda Oğulcan böyle küçücük kalıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Küçücüktü Oğulcan. Oğulcan doğduğunda saçları falan yok gibiydi. Sapsarı bir bebekti. Hatta sarılık hastalığı var diye böyle telaş yapmıştı doktorlar. Koltuğa koyduk. Sonra dedik ki eve gideceğiz. Biz eve gelemedik. 2 saat falan deniz kenarında gezdik. Çünkü eve gidersek bu bebeğe kim bakacak muhabbeti vardı. Ağlasa ne yapacağız? İşte yok, işte altı ıslanacak, şu olacak, bu olacak, böyle bir tedirgindik. Aslında tedirgin olmamamız gerekiyordu. Çünkü ben hamilelik kursuna gittim. Ebeveynlik kursuna gittim. Doğum kursuna gittim. Çocuk bakım kursuna gittim. Çocuk eğitimi, çocuk psikoloji, her türlü kursa gittim. Ben e, buraya geldiğim zaman devamlı bu kurslarla kendimi geliştirdim. Sertifikalı anneyim bu arada. Yani sertifikalı anne derken hani ebeveynlik kursundan falan filan aldığım diplomalarım, şeylerim var. Bir şey olduğu zaman zaten benim eşim anlatmayın isterseniz. O onun kursunu yaptı falan derdi böyle hani. Gerçekten çok üstüne düştüm. Çocuk nasıl bakılır, nasıl eğitilir, işte konuşurken ne yapman gerekiyor, işte susturmak için ne yapman gerekiyor, şöyle böyle falan filan. Her türlü kursa gittim yani. Çok şükür elhamdülillah kendimi geliştirdim. Rabbim de güç verdi, sabır verdi, bakmak için böyle akıl verdi, fikir verdi. Çok şükür elhamdülillah bugünlere kadar geldik. Şimdi bebek görmeye gideceğiz. Bebek görmeye gitmeden önce diyorum ya, bu anılarım böyle, Allah'ım şöyle gördükçe, zaten şunları falan gördükçe ya dedim olacağım. Bunlardan gibi bir de küçücüktü. Debelendiği zaman ayağından çıkıyordu. Şimdi parmağa girmez. Maşallah yani ha. Benim oğlumun. İşte Oğuzhan'ınki bambaşkaydı. Doğum. Eşhan'ınkiyle bir bambaşkaydı. Yani böyle bir hepsinde böyle gerçekten zorluklarla, şeylerle geçirdim ama elhamdülillah çok şükür sağlıkları yerinde. Nice anne babalar var. İşte çoluğu çocuğu hasta olan. Şimdi onlarla falan da çok sık görüştüğüm için devamlı hani bana diyorlar ya, sen elhamdülillah diyorsun. Evet, elhamdülillah. Onlarla falan görüştüğüm için, onların hayatlarını bildiğim için kısa bir mola verdim, geldim. Evet, elhamdülillah. Şimdi onların hayatlarını bildiğim için, o hasta çocukların aileleriyle böyle görüştüğüm için, hani kaç senedir de böyle hasta çocuklara böyle yardım etmeye falan çalıştığım için şöyle düşünüyorsunuz bazen, çocuklarınız şımardığı zaman kızmayın. Koştuğu zaman kızmayın, bağırdığı zaman kızmayın, şımardığı zaman kızmayın. Onu yapmayan çocuklar var. Şöyle tekerlekli sandalyeye yatağını getirip de e, camın kenarına koyan anneler var. Hani onları düşünün böyle bir kendiniz bunaldığınız zaman.
O yüzden her halimize çok şükür elhamdülillah. Şöyle bir anılarla giriş yaptık değil mi? Ha, güzel oldu. Anılarla giriş yaptık. Eyşan Sultan gelsin bunun paketlemesi falan tamamlasın. Şeylerini falan tamamlasın. Daha koyacağı şeyler var herhalde. Hepsini güzel güzel katlıya katlıyor. Tulumları bulumları böyle katlıya katlıya dizdi. Eldivenlerini, çoraplarını, biberonlarını işte yok çikolataydı, yok kitaptı, yok battaniyeydi. Bir sürü bir şeyler koydu böyle. Güzel yaptı. Ben de ne yapayım? Bir un kurabiyesi yapayım. Un kurabiyesi yapacağım diye sabah kalkınca dedim ki bugün bir un kurabiyesi yapayım. Hem götürürüm böyle tatlı olur kahvenin yanında. Onun için tereyağı ya da margarin kullanacaksınız ya onu hemen konu nasıl bak bebekten un kurabiyesine geçtik. Margarini ben erittim buzdolabına koydum. Onun suyunu boşaltacağım ve öyle kullanacağım. Çünkü un kurabiyesi yaparken püf noktası bu. Margarini ya da tereyağını direkt koymuyorsunuz. Onun içindeki suyu alıyorsunuz. Önce eritip buzdolabına koyuyorsunuz. Ondan sonra suyunu süzüp öyle kullanıyorsunuz. Öyle. Onu buzdolabına koydum. Onun ayrılmasını bekliyorum yağıyla su. Ayrılsın ondan sonra devam edeceğim. Tarçın Bey'i biraz yürüyüşe götüreyim demiştim. Bakın. Ama dışarısı çok çamur ve nasıl diyeyim size hem rüzgar hem çamur hem yağmur. Tarçın'ın bebek arabasını ben hala gidip depodan almadığım için bebek arabasını almış olsam kolay olur. Hem yürüyüş yaparken Tarçın'ı sadece yürütüyorum ihtiyacı giderince. Bebek arabasına koyuyorum. Sonra kendi yürüyüşümü yapıyorum. O rahat oluyor. Yoksa Tarçın'la yürümek gerçekten zor. Her ağacın dibinde durduğu için yol boyunca da 100 tane ağaç olduğu için 100 tane ağacın dibinde durmak zorunda kalıyorum. O da benim için bir eziyet. Gerçekten eziyet yani. Çünkü bir şey de yapmıyor. Kokluyor bir şey de yapmıyor. Bir şey yaptı da yok. Aman işte öyle. Neyse. Bebek şeyimiz burada dursun. Tarçın'ın ulaşamayacağı bir yer sonuçta. Biraz ütüm var o köşede. Onları da sonra yaparım. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Gidelim. Un kurabiyemizi yapalım. Göstereyim size nasıl olacağını. Aslında artık tarif vermek istemiyorum ya. Yani nasıl diyeyim size artık tarifleri böyle ben bunu yapacağım diyeceğim ama yaptım diyeceğim bitireceğim. İzlemiyorsunuz ya çünkü. O yüzden. Bazen de diyorum böyle şeylik geliyor, bezginlik geliyor. Boş ver yapmayayım artık bırakayım falan. Gerçekten böyle. Çünkü ben gerçekten vlog yapan bir kanalım. Yani benim vloglarım da dolu dolu. Ben kaliteli vloglarım var. Kalitem zaten videomda kalite var, sesimde kalite var. Kaliteli aksesuarlar kullanıyorum. Emek harcıyorum, videolarımı editletiyorum. Hani her şeyi yapıyorum ama sonra bakıyorum ki harcadığım emekler yani böyle neyse fazla da konuşmak istemiyorum. Şans işi belki de, değil mi? Şans işi. Bir de benim böyle yardım videolarım falan filan. Onların isimlerini fazla telaffuz etmiyorum artık. Videolarını da fazla yayınlamıyorum. O zaman da beni geriye çektikleri için. Böyle yavaştan devam ediyoruz. Hadi bakalım mutfağa geçelim. Mutfağa gidelim. Tarçın gel. Gel oğlum. Mutfağa götürelim. Sizleri mutfağa götürelim. Heh. Geliyor tıpır tıpır. Pıtır pıtır. Ha benim oğlum gel. Ozi. Un kurabiyesi yapacağım Ozi. Evet. Sen mi diyor? Yok komşu. Bazen bir şey olunca soruyorlar. Bunu sen mi yaptın diye. Ben de yok komşu yaptı diyor. Ondan sonra gülüyorlar. Dışarı mı çıkacağım? Yalnız dışarı çık. Girerken bana haber ver. O patiler silinecek. Çamur oralar. Çok fena. Çok fena. Her şeyi de şuraya hazırladım. Hemen size göstereceğim. Bağlayalım. Saçları hemen bağlayalım. Şöyle. Ne biçim annesin demesinler gidip de saç bağlamayla anneliğin ne ilgisi var bilmiyorum ki. Vallahi saçı olan kadın bebelerine mi bakamaz? Ne bileyim. Saçı açık olan kadın bebelerine mi bakamıyor? Alakası yok. Eldivenlerimi de takayım. Evet, malzemeleri de şöyle bir hazırladım şuraya. Kolay ya. Yapımı gerçekten çok kolay. Hemen göstereceğim. Pıt 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 pıt. Yapıvereceğiz. Bebek görmeye gideceğiz.
Karnım da gurulduyor. Yağlı ekmek yedim, margarinli böyle peynirli ve reçelli. Şöyle küçük bir dilim ekmek yedim. Biraz da kahve içtim herhalde ondan. Kahve deyince. Ozi benim kahvem nerede oğlum? Nerede? Hah. Thank you. Isıtabilir misin biraz? Bir dakika. Kahvesini de çok koymuşum içine. Şimdi tereyağımız, margarinimiz acaba eridi mi? Ya eridi de hani acaba suyunu böyle bıraktı mı? Bazıları suyunu bırakmıyor çünkü su olmuyor içinde ona göre. O yüzden ona şimdi bakacağım. Nişasta, zeytinyağı, vanilya, un, pudra şekeri. Şöyle getirdim. Şimdi benim bunları karıştırmamam lazım. Bu herhalde kız geçen karıştırdık ya. Bu nişasta. Bu da nişasta. Şu nişastam az kaldı diye şunu kullanayım. Kavanozu yıkansın diye şey yaptım. Bu pudra şekeridir. Ha. Şu dokusundan anlıyorum. Geçen işte kapakları karıştırmışız. Kapağından böyle baktım. Ondan sonra yanlış koymuşum ya. O yüzden karıştırmayın bu sefer. Şimdi yağımı hemen getireyim. Thank you Ozi. Yamak olarak uzaktan şey yapıyor bu sefer. Ama size güzel tarif verecek sonra. Yakından bir göstereyim ne demek istediğimi anlayın. Göstermem lazım püf noktası. Gördünüz mü? Bu. Bu suyu dökeceğiz. Bu suyu dökmezseniz neydi kız? Kurabiyeniz. Anam konuşamadım gene. Kurabiyeniz istediğiniz gibi olmaz. Bu suyu bir dökelim hemen. Bakın. Gördünüz mü? Su tamamen gidince böyle oldu. Bunu kullanacağız. Püf noktası bu. Eritin. 250 gram margarin ya da tereyağını eritiyorsunuz. Böyle bir kaba koyuyorsunuz. Buzdolabına koyuyorsunuz. 2 saat falan bekledikten sonra 1 saat sonunda da çıkıyor zaten. Ben 1 saat önce falan koydum herhalde. Ondan sonra da ortasını bir deliyorsunuz. Suyu görüyorsunuz. Delmeden göremiyorsunuz. Ben su yok sanıyordum ama varmış, deldim ve gördüm. Suyu döktükten sonra da bu yağı alıyorsunuz. Kullanmak için anne leğeninize. Anne leğeniniz yok mu? Benim var elhamdülillah. Niye? Anneniz size çeyiz yapmadı mı? He? Hemen bir spatula getireyim. Şunu bir sıyırayım. 250 gram margarin ya da tereyağını dediğim gibi yaptıktan sonra alın. Şu şekilde. Sonra bir kahve fincanı. Ben 2 ölçek kullanacağım. 2 ölçek yapıyorum. Tamam. Bir kahve fincanı zeytinyağı. Püf noktalarını hep gösteriyorum. Yaptığım şeylerin bütün püf noktalarını gösteriyorum. Sizden saklamıyorum ben. Gerçekten o zaman da güzel oluyor. Ama artık videoların başına un kurabiyesi şu bu yazmayacağım yani. Anladınız mı? O zaman çünkü yemek kanallarına kayıyor. Ozim içeriden büyük tepsimi getirir misin? İçerideki fırındaki büyük tepsi bir de kağıt serer misin ona? Pişirme kağıdı. Heh. Yağları böyle karıştıralım. Şimdi 4 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişasta. 4 yemek kaşığı. Kapakları karıştırmayın gene. Şöyle bir karıştırın. Bir tane vanilya dökün siz. Ben 2 tane dökeceğim. Ölçüm 2. Oo, hoş geldiniz. Un kurabiyesi yapıyorum. Yemeğe yardım etsen yeterli.
Yardım lazım mı diyor. Bir su bardağı da pudra şekeri koyacağım. Taç'ım niye ses etmiyorsun oğlum, baban geliyor da? Hiç ses etmedi. Ay tadına baksam şöyle bir. Harbi nişasta. Kız gene yanlış koyuyordum, görüyorsunuz mu? Vallahi nişasta koyuyordum. Ama düşünsenize, un kurabiyesi tatlı diye ısırıyorsunuz bir de mi? Wow. Yaş ilerledikçe bazı şeyleri evet karıştırabiliyoruz. Normal. Yaşlandık ya. Girmiyor toplara. Hadi bakalım. Ben 2 bardak koyacağım. Ölçüm 2. Unu kontrollü koyacağız ama. Dediğim gibi, çünkü yağının suyunu falan alıyoruz ya. Bunları böyle ölçülü koyalım. Unu da bakalım ne kadar alacak. Ama kıvam göstereceğim ben size. Göstereceğim ben size. He. Şimdi hemen bunu da bir şöyle karıştıralım. Şunları ben bir şuradan şöyle alayım. Çünkü bunların kavanozlarını hem değiştireceğim hem yıkayacağım. Bir tanesi zaten bitmiş, onu ona boşaltacağım. Hem de kapaklarını temizleyip koymam lazım. Kapaktan test etmiyorum artık. Akıllandım. Şimdi normalde 3 bardak, 3,5 bardak falan un alması gerekiyor. Ama dediğim gibi kontrollü koymanız gerekiyor. Çünkü yağda falan değişiklik olabiliyor. Hemen bir yoğurayım, kaç bardak alacak ona göre size de söylerim. Nereye gidiyorsun Ozi? Gezeceğim diye. Eleyerek kullanmak daha iyi ama vaktiniz varsa siz şöyle eleyin ununuzu. Şu 3 bardağı bir koyayım, bir yoğurayım. Benimki 2 ölçek zaten, ona göre. Yani margarinizin suyunu çıkartmazsanız 3 bardak ya da 3,5 bardak kullanacaksınız. Ama eğer ki o margarinin suyunu alırsanız unu daha az kullanacaksınız. Bu şu an onu gösteriyor. Normalde ben suyunu almadan hızlı biçimde yaptığım zaman 3 bardak, 3,5 bardak alıyordu. Şimdi 2 ölçek yaptığım halde hemen hemen bir 3 bardakla sanki oldu gibi görünüyor. Anladınız mı? O yüzden. Ben size şöyle kıvamı göstereceğim. Az bir şey daha un kullanacağım. O yüzden her zaman dediğim gibi kontrollü kullanıyorsunuz unu. Şöyle birleştirelim. Eyşan çok seviyor bu un kurabiyesini. Bayılacak şimdi gelince, görünce. Şöyle göstereceğim nasıl yapacağımı da. Rulo yaptıktan sonra hafif yanlarını şöyle görüyorsunuz. Şuradan doğru keseyim, şöyle göreyim ne kadar kalın kestiğimi. Bu şekilde. Tepsiyi gene şuraya koyacağım ama havalanmaz inşallah. Çok fazla pişirmeyeceksiniz. 160 derecelik fırında 10 dakika. Gerçekten 10 dakika pişireceksiniz. Boyuna ışık kontrol ediyorum ben de. Unuttum diyorum yakmayı. 10 dakika pişmesi yeterli. 160 derecede. Alt üst fanla açın. Pişirin, çıkarın. Sonra da
Pudra şekerini bulayın. Nişasta değil ha, pudra şekeri. Benim yaptığım hataya düşmeyin. Artık böyle yaptığınız zaman bir de böyle şey küçük küçük de yapabilirsiniz. Yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. O da üstü çatlak çatlak oluyor. Öyle güzel de duruyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben biraz böyle yapayım, sonra biraz öyle yapayım. Çatalla üstüne süs vermeyi unuttuk bak. Kız niye hatırlatmıyorsunuz o detayı? O detay daha önemli. Hani un kurabiyesinin üstünde böyle bir iz var ya, çatalla yapıyoruz. Göstereyim hemen. Çatalı bu şekilde tutuyorum. Yanlarını da tutarak şöyle. Bu. O izde böyle oluyor yani. Yakından şöyle göstereyim size. Bunlar işsiz oldu. Problem yok. O da yenir. Fırınımda ısınsın. Aha gene kalkıyor. Vallahi gene kalktı, yakaladım. Ben yanlış fırını istiyorum. Orayı niye açtım? İçeriye açmam lazım. Tabii ya, içeriye açmamız gerekiyor. Büyük tepsi çünkü. Bu nasıl sığsın buradakine? Bir de küçük tepsiye koyalım. Çünkü ben 2 ölçek yaptım. Normalde bir ölçekten 40 tane falan çıkıyor. Hani şu şekilde keserseniz. Tabii gene onun kalınlığına falan da bağlı. Ozi bak nasıl yaptım. Gel de gör anneni. Bak. Ya gördün mü? Tabii şefim senden daha iyi yapamayız ama artık idare et. Öyle. Evet, küçücük kestim bunu. Eşen gelmeden yetiştireyim diye onu acele ediyor. Eşen çok seviyor bunu. Görünce çok sevinecek. Son kalanı şöyle yuvarlak yapayım. Tarçına. Eşen gibi hemen tarçına. Bunları da ben tepsiye dizip 160 derecede 10 dakika pişirip 160 derecede 10 dakika pişirdikten sonra geldim. Tepsim de biraz soğudu. Şimdi çıkardığınız zaman, ilk böyle dokunduğunuz zaman yumuşacık gelecek elinize. O zaman hiç ellemeyin, dursun. Yani pişti o. Un kurabiyesi. Yani ağızda dağılması gerekiyor. Şöyle bir tanesini ben size göstereceğim. Biraz önce ben parçaladım. Böyle. Ağzı dağılması gerekiyor. O yüzden 10 dakika yeterli pişmesi için. Hani çıkınca da şöyle dokundunuz ama yumuşak, geri atayım fırına falan, sakın yapmayın. Bırakın, o kendi çekecek içini ve güzel olacak. Yoksa çok sert olur. Üstüne pudra şekeri dökmüyoruz. Ne yapıyoruz? Pudra şekerine bulayacağız. Olay bu. Hepsini tek tek alın. Pudra şekerine şöyle bulayın. Hani altı üstü her yeri pudra şekeri olsun. Ben hepsini yapayım. Ondan sonra geleyim. Kahvemi de yaptım ya. Yavaş yavaş geliyorum. Göstereceğim. Çok güzel oldu. Mis gibi de kokuyor.
denemek istiyorum. Tarçın'ınkini buraya ayırdım. Tarçın'ınki burada. Tarçın yürüyüşe gitti. Biraz sonra gelir, ona yedireceğim. Şu kenara koy. Bu da çok güzel oldu. Dediğim gibi 160 derecede 10 dakika pişirin. Pişip çıktıktan sonra biraz böyle yumuşak gibi gelecek. Sakın geri atmayın fırına. Sakın. Tepside dursun, bir soğusun biraz. Hani tepsi sıcağı gitsin. Ondan sonra da işte pudra şekerini bulayın. Mis gibi un kurabiyeniz hazır. Evet, bebek görmeye giderken götüreceğim. Hediyelerini de götüreceğim. Hadi bakalım. Bebek görmeye gidelim. Evet, hazırlandım. Şu minderleri de şuraya niye koydular ki, ben onu anlamıyorum. Değil mi? Sanki minderi oturacağız, sırtımızı dayayacağız. Vallahi iç. Bana kalsa ben buraya neler koyarım. Deri takımımı giydim böyle. Deri ayakkabımı giyeceğim. Bu gözlüklerimi takacağım. Gözlüklerim yeni. Nasıl? Güzel değil mi? Kalpli. Sevdim ben ama ha. Kameramın camını sildim, öyle geldim. Çekim yaparken unutuyorum hep kamera camı silmeyi. Arada hatırlatın bana. Tamamdır. Bu çantamı da aldım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Bebek sepetimiz de hazır. Eşan şöyle arkasına bir süsleme yaptı. Ondan sonra un kurabiyesini de aldım. Tarçın'a bir tane pet aldım. Yanıma oturuyor ya şimdi. Bir şeyler yemek içmek isterse. İnci ile şeye de mama götürüyorum. Neydi? Cookie'ye. Onlar da şimdi benden bir şeyler beklerler çünkü. Onları da mama götüreceğim. Kuru mama. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Güneş geliyor soldan. Olsun, akşam güneş, problem yok. Sabah güneşi olsaydı problemdi. Evet, hazırlandık ve çıktık. Bebek görmeye gidiyoruz. Bugün bebek görme günü. Sabah da videonun açılışında anlattım Oğulcan'ın. Oğulcan'ın doğumunda işte neler yaşadık. Sonra sen bebeği aldın, asansörde falan asansörde gezdirdi. Bak, uyudu. Kötü bir şey mi yapmış? Uyudu diye. Ben uyuyayım diye almış bebeği. Bebek ağlıyormuş da. Dedim o anlamaz. Yok diyor, anladı diyor. Yukarı aşağı inerken sustu diyor. Harbiden susturmuş, uyutmuş, getiriyordu. Ben geldiğimde tabii hastane ayağa kalkmış Hat ayağa kalkmış. Bebek nerede? Ben kalktım çünkü bebeğim nerede diye. İlk bebek ya böyle Ama Oğulcan çok Çok böyle hareketliydi. Dediğim gibi 103-105 kiloyla ben doğum yaptım. 45-50 kiloya düşmüştüm tekrardan. Böyle iyice beni zayıflatmıştı ama çok hareketliydi. Maşallah. Uyumuyordu. Geceleri hiç uyumuyordu. Ben böyle kucağımda müzikle birlikte zıplata uyutmaya çalışıyordum. Hiç kucağımdan indirmiyordum ama onu, değil mi? O zamanlar anneannesi, babaannesi, halası, teyzesi, yengesi, eltisi, görümcesi hepsi bir arada olmayınca. Büyütenler çok şanslı aslında. Yani ne derlerse desin, kötü mötü bir kaynanayla, kötü mötü bir anneyle. Şimdi annenin kötüsü olmaz demeyin, oluyor. Annenin de kötüsü oluyor. Kötü mötü bir anneyle büyütmek daha başka. Böyle yalnız büyütmek daha başka. Biz hastaneden eve getirirken neler? Bir de o kadar kursa gittiğim halde, değil mi? Annelik kursuna, doğum kursuna, çocuk bakımı, çocuk eğitimi, ebeveynlik kursu falan filan. Onların falan hepsini yaptığım halde ben yine bir korkuyla getirdim onu eve. Ne yapacağım korkusu vardı. Eve ağlarsa ne yapacağız? Bir de sonuçta sezaryen, dikiş. Eşime diyordum, sen beni yan çevir. Sen öyle git işe. Ben çünkü kalkamam diyordum. Böyle çok Çok şükür, elhamdülillah Doğan büyüyor. Şimdi bu tarafa geçecek. Sağdan gelecek. Yer değiştirecek. Evet. Anılar işte. Zor da olsa de olsa çok şükür elhamdülillah atlatıyorsunuz. Yaşıyorsunuz. Geçiriyorsunuz. Görmeniz, geçirmeniz gerekiyor demek ki böyle şeyleri. Çok şükür. Rabbim çoluğu çocuğu hasta olan annelere sabır versin, güç versin. Babalara sabır versin, güç versin. Bizimki yine değil mi? O daha zor. Gerçekten o daha zor.
Hepsine güç versin, kuvvet versin, maddi yönden destek versin yani. O daha kötü. Manevi yönden sabır versin. Geçen bir arkadaşım anlattı işte. Biraz yüksek. Geçen bir arkadaşım anlattı. Bir çocukları var. Hani onun uzun zaman oldu. Bir gün işi için diyor. Yani evde 5 kişi, 6 kişi seferber oluyoruz yani senelerdir. Kolay değil yani hani hasta, yatağa bağlı. Allah güç kuvvet versin. Amin inşallah. Sabır versin. Öyle. Hadi bakalım. Tarçın Bey'i de aldık. Ne yapıyoruz hemen? Bebek görmeye gidiyoruz. Tabii İnci'yi de göreceğiz, Cookie'yi de göreceğiz. Ama Tarçın İnci'yi göremiyor. İnci'yi göstermiyorum ben ona, yanına çıkartmıyorum. Çünkü artık Cookie ile İnci karı koca olduğu için hani İnci'yi görmesi iyi olmaz. Hem Tarçın için hem İnci için. O yüzden yanlarına çıkartmıyorum, göstermiyorum. Hem korkuyor hem yapacağını yapıyor. Tarçın'ın çünkü saçlarını çekiyor. O yüzden Tarçın kendini koruyor şu an. Mirza'yı böyle kucağında tutuyordun. Hatırladın mı Ozi? Büyüdü. Bu büyüdü. Bak. Aha. Aha. Eldivenleri bile büyük geliyor. Baksana. Nasıl bir şey ama değil mi? Bu bana bak. Bebek gibi mi? Küçük insan. Ben sana demiştim ya biz bebek alacağız diye. İnsan yavrusu mu alacağız? Peşte var mı? Çok ekran bir teşvi. Abisi ağzını da siliyor. Ha. Yeme. O seviyor bebekleri. Çok güzel olmuş bebek şekeri. Bebek şekerimiz. Hala olmak böyle bir şey işte. Misafirliğe geliyorsun, bebek tutuyorsun. Böyle bir şey hala olmak. Ha. Böyle. Maşallah deyin ama maşallah maşallah. Hemen bir dualarını okuyayım bebeğimizi. Ağzını yerim ağzını. Görüyor musun? Abi benim kucağımda uyuyor. Bak onların kucağında ağlıyordu. Ben aldım hemen uyudum. Azıcık da hava atayım. Baby annesi doyurmaya götürmüşken hemen şunların tadına bakayım. Ondan sonra da İnci'nin Biricik dedim ya. İnci'nin yanına gideyim. O şimdi benim kokumu aldı biliyor musun? Duydu. Arabanın sesini de tanıyor. Arabanın sesini de biliyor. Sana da mama vereceğim. Otur vereceğim. Hadi. İnci. Ay deri pantolonu mu yırttın? Gel. Eşek seni. Siyah giydik ama yanlış giydik. Bu sefer de bunu yırtacaklar. Kız çok fenalar kız. Bunlar çok fena. Bakın hele nasıl olmuş. İnci. Burada bir tane gidiyor. Ay çok güzel onlar. Dur oğlum. Dur. Ve senin beybilerin mi oldu İnci? Beybilerin mi oldu? Tamam. Bitti. Şşş. Stay. İnci. No. Bunlar çok tatlı. Çok tatlı bunlar. Ayıcık gibi bakar mısınız? Benim torunlar. Çok güzeller. Cookie, bebeğin mi oldu senin? Baba mı oldun sen Cookie? İnci, kızım. Ne kızım? Mama da getirdim ben sana.
Mama da getirdim. Yer mi o? Yerler mi acaba? Bir poşetini getir de deneyelim. Sevecekler mi bakalım? Hı. Gel Cookie gel. Cookie. İnşallah severler. Severlerse bir daha alırım ben. He? Sevecekler mi bakalım? Ama nasıl bir şey bunlar ya? Sen anneyi özledin mi kızım? Kızım sen özledin mi? Cookie bir dur la. Bir dur la. Bir dur la. Şşş. Bir tıkla. Çok güzeller, tutuşlarına bakın şunların. Duruşlarına bakın. Hah. Biraz dök bakalım sevecekler mi? Mama tabaklarını ver. Mama tabaklarını getir istersen. Bir yere dökülmez çünkü tozlu ya. Mama falan verirken hani sonuçta onlar da canlı. Öyle önüne böyle dökmeyle atmayla verilmez mamanı. Hah. Sevecekler mi? Çok aldı. Tek götürüp bir yerde yiyip geliyorlar. Bunlar da böyle mi? Bunlar mama yiyorlar mı? Daha başlamadılar değil mi? Sucuyorlar, böyle biraz yiyorlar. Bunları küçüklerden almamız lazım. Maması. Papi maması. Papi yazacak üstünde. Çok güzeller ama, çok güzeller ama, çok güzeller, çok güzeller, çok güzeller. Bak bak, sese bak bak. Hadi bakalım. Az daha oynayayım, içeri gideyim. Bebekle de oynayayım. Bak sevdi, Cookie nasıl yiyor. Sevdin mi? Cookie bir şey yapmıyor değil mi bebeklere? Ama ince doğururken saldırıyordu diye. Değil mi? O zaman anne olduğu zaman evet, ilk başta kocasına bile saldırıyor. Kocasını bile istemiyor yanında. Ama öbür türlü bak bak nasıl oynuyorlar. Evleniyoruz, tamam mı bebeğim? Hello. Tarçın merhaba desin mi diye getirdi. Bak az bir şey yanaştırabilirsin, Tarçın bir şey yapmaz. Hello. Dokundun mu? Hello. Bak. Maşallah ya. Annesi al. Yok şeyi çekiyorum bak gene. İlla biniyor ya, bizi uğurlarken arabaya biniyor ya, onu çekeceğim. Bak bak. Tarçın burada. Tarçın'ı alıyor şimdi değil mi? Oy, tamam. Ozi gidiyor diye alıyor bir de. Hadi. Evet çıktık. Bebek görmemizi de yaptık. Ay ne kadar küçüktü Ozi. Tamam. En son Ozi'yi zaten Mirza bırakmıyordu değil mi? Ozi gidiyor diye ağlıyordu en son. Çünkü o zaman oynatıyor ya. Bebek de maşallah değil, maşallah uyuyordu. Uyudu, yerine koyduk, çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz artık, hadi bakalım. Bugünlük de böyle olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz videomuzu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi de bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.